Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeşim. Bu videoda size bu gördüğünüz yıldız modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Kolay bir örnek. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Gördüğünüz gibi oldukça hoş, çıtı pıtı bir şekli var. Hafif kabarık bir model. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek kıyafetlerinde, bebek battaniyelerine çok yakışır. Berelerde kullanabilirsiniz. Arka tarafı ise bu şekilde. Evet. Örneğimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Artı 1. 4'ün katları ve artı 1 ilmek alarak örneğimize başlıyoruz. Burada ben pamuklu bir iplik kullandım. 3,5 numara şişle ördüm. Şimdi akrilik bir iplik kullanacağım. Gene 3,5 numara şişle öreceğim. Sonucunu birlikte göreceğiz. Şişime 4 ve 4'ün katları artı 1 şeklinde yeterli sayıda ilmek aldım. Bir sıra alt taban oluştursun diye haroşa ördüm. Örgünün arka yüzündeyim. Örgünün kurulumunu, örneğin kurulumunu arka yüzde yapacağız. Ters örerek örgüme başlıyorum. Kenar ilmeklerim yok. Birinci ilmeği aldım. Daha sonraki birinci ilmeği aldıktan sonra sıradaki 3 ilmeği, bu ilk sıra biraz zor olabilir ama tersten yaptığımız için o kadar da değil. 3 ilmeği birlikte keserek keseceğim. Tek seferde kesmeyeceğim ama. 3 ilmeğim şu anda sağ şişimde, aynı zamanda da sol şişimin üzerinde. İpliğimi doluyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Biraz genişletiyorum. Sağ şişimin üzerinden bir kere daha doluyorum. Ve ikinci bir ilmek çıkartıyorum. Ve sol şişimdeki ilmekleri bırakıyorum. Bir sonraki ilmeği ters örerek alıyorum. Düz örerek alıyorum. Tabii bunu ters de örebilirsiniz. Sorun değil o kadar. Siz öndeki görüntüsünü isterseniz bakarak yapabilirsiniz. Tekrar sıradaki 3 ilmeği beraber tersten örerek alıyorum. Şişimin üzerine bir kere daha doluyorum. Yeni bir ilmek daha çıkartıyorum ve sol şişimdeki ilmekleri bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Üç ilmeği beraber, 3 ilmeğin içinden beraber bir ilmek çıkartıyorum. Çok kısa bırakmıyorum bu ilmeği. Tekrar bir kere doluyorum ve tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmek keserken 3 ilmek oluşturmuş oluyorum. Bakın 1, 2 ve 3 ilmeğim var. Diğer 3 ilmeği şişimden çıkartıyorum. Sonraki ilmeği örerek alıyorum. Düz örüyorum. 3 ilmeği beraber içinden bir ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum. Üçüncü ilmeğimi de üçünün içerisinden çıkartarak alıyorum ve diğer 3 ilmeği bırakıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalması lazım. 3 ilmeği yine aynı şekilde buradan parmaklarımı da kullanıyorum. Sıra sonundaki ilmeği ters örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Örgümüzün ön yüzünde bütün ilmeklerimizi, bu artırdığımız ilmekleri ve aradakileri de tamamen düz örgü olarak örüyoruz.
sıranın başından sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Ön yüzde düz ilmekleri örerken çok sıkı örmüyorum. Mümkün olduğu kadar rahat bırakıyorum ipliğimi. Özellikle sıkı örüyorsanız gevşek örmenizi tavsiye ederim. Gerçi arkadan kurduğumuz için örneği çok fazla sıkıntı yaratmayacaktır. Önden yapılanlara nazaran. Bakın ilk sıradaki örneklerimiz oluştu. Tekrar arka sıraya geldiğimizde bu sefer örneğimizi kaydıracağız. Ortaya getireceğiz. Tekrar ters olarak arka tarafta örgüme başlıyorum. Şimdi burada zaten kendini belli ediyor örnek. İlk birinci örneği örüyorum. Sonraki örneğim, ilmeğim düz öreceğim ilmek. Yani şu üstüne gelen çiçeğin, yıldızın üstüne gelen ilmek. Sonraki 3 ilmeği başta ne yaptım? 2 düz, 2 ters ördüm ve 1 düz ördüm. 3 ilmek ördükten sonra sıradaki 3 ilmeği tersten beraber içinden bir ilmek geçiriyorum. Bir ilmek de ipliğimle oluşturuyorum. 3. ilmeği tekrar şimdiden geçirerek alıyorum ve bırakıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Bir sonraki 3 ilmeği gene hepsinin içinden şişimi geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği dolayarak bir ilmek daha oluşturuyorum. Tekrar ilmeklerin içerisinden çıkararak bir ilmek daha elde ediyorum ve 3 ilmeğim olunca diğer ilmekleri şişimden bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde 3 ilmeğim kalması gerekiyor. Aynı sıranın başında 3 ilmek örerek başladığımız gibi sıranın sonunu da 3 ilmek örerek bitiriyoruz. Böylece ön yüze geliyoruz. Kaydırdığımız ikinci örneğimizi de yapmış olduk. Ön yüzde düz olarak örüp ön yüzü tamamlıyoruz. Bundan sonraki sıralarda birinci sıradan itibaren yaptıklarımızı tekrar ederek yukarıya doğru örgümüzü ilerletiyoruz. Ben şimdi bir miktar daha yukarı doğru ilerleyeyim. Bakalım bu akrilik iplikte de örneğimiz nasıl duracak. Diğerini ben çok beğendim. Çok hoş duruyor. Bunda da güzel duracağını düşünüyorum. Daha kalın ipliklerle ya da şişlerle de oldukça hoş duracağını düşünüyorum. Tekrar uzadıktan sonra görüşürüz. Evet, yukarıya doğru bir miktar daha ördüm. Gördüğünüz gibi örneğim oldukça net bir şekilde ortaya çıktı. Hem paralel çizgiler oluşturuyor hem de yıldız modeli ortaya çıkıyor. Daha ziyade yarım bir yıldız, daha çok bir papatyaya benziyor. Ön taraftan yapılınca biraz çok ufak bir farklılığı oluyor. Çok fazla ayırt edilemiyor. Bu taraftan alındığı için şuradaki katmanlar biraz daha belirgin oluyor. Ben bu şekliyle daha çok beğeniyorum. Hem de örmesi daha kolay oluyor. Arada ördüğümüz bu tek bir ters ilmeğimizde ayrı bir efekt katıyor örgüye. Tabi dediğim gibi o düz ilmeği ters olarak da arka tarafta örebilirsiniz. Hani 3 beraber alıp ondan sonra bir ters örüyorduk örgünün arka yüzünde. O ilmekten bahsediyorum. Onun dışında biraz toparlayan bir örnek. Geniş tutmuyor, toparlıyor örgüyü. Dolayısıyla altta biraz lastiği volanlayabiliyor. Çift lastik örneğin ya da o tarz bir şey ya da farklı desenlerden üretilmiş bir lastik de hoş durabilir örgünün altında. Her iki renkte de ve her iki ipte de güzel durdu. Bunda biraz daha tok durdu ama benim ipim bir tık kalın.
Burada da oldukça güzel durdu. Hem dediğim gibi pamuklu iplikte hem de akrilik iplikte oldukça hoş duran bir örnek oldu. Sizin hayal gücünüze kalmış, artık istediğiniz yerde bu örneği uygulayabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazarsanız ayrıca çok sevinirim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.